Pers ölümsüzleri, Pers İmparatorluğu zamanında var olan çok özel bir ordudur. Tarihin en çok korkulan askeri ordularından biridir. Peki Pers ölümsüzlerini bu kadar korkulan yapan şey neydi ve neden ölümsüz olarak adlandırıldılar? Pers ölümsüzleri, görkemli Ahameniş İmparatorluğu'nun gücünün ve ihtişamının yaşayan bir sembolüydü. Bu seçkin birlik, M.Ö. 550'den 330'a kadar, yani tam 220 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Büyük Kiros'un Babil fethinden hemen sonra kurulduğu düşünülen bu olağanüstü ordu, hem imparatorun en güvendiği özel muhafızları hem de daimi ordunun en seçkin ve korkutucu parçasıydı. Peki neden ölümsüzler deniyordu bu olağanüstü askerlere? Çünkü sayıları her zaman tam 10 bin kişiydi. Bu rakam size sıradan gelebilir ama buradaki ince nokta şuydu: birlikten biri ölür, ağır yaralanır veya emekli olursa anında yeni bir asker alınırdı. Yani bu muhteşem ordu asla eksilmiyor, her daim aynı güçte kalıyordu. Ayrıca ölümsüzler savaş meydanında kendi ölülerini bırakmazdı. Bu sayede eksilenleri kimse görmezdi. Düşünsenize, karşınızda hiç azalmayan, sürekli aynı kuvvette kalan bir ordu var. İşte bu yüzden ölümsüz olarak anılıyorlardı ve düşmanlarına büyük korku salıyorlardı. Bu elit askerler, imparatorluğun dört bir yanından gelen uzun boylu, güçlü kuvvetli, atletik gençler arasından büyük bir titizlikle seçilirdi. Seçilen bu gençler 2 yıl boyunca akıl almaz zorlukta bir eğitimden geçerlerdi. Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da en üst düzeye çıkarılırlardı. Özel savaş ustaları tarafından eğitilen bu gençler, aynı zamanda özel bir beslenme programına tabi tutulurlardı. Ama işin ilginç yanı, bu zorlu eğitim bile ölümsüzler arasına katılmak için yeterli değildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, imparatorluğun tehlikeli sınır bölgelerine gönderilir ve orada gerçek savaşlarda kendilerini kanıtlamak zorunda kalırlardı. Sadece bu ölümcül sınavı geçebilenler, ölümsüzler arasına katılma şerefine nail olurdu. Tarihi kaynaklara göre bu muhteşem savaşçılar, göz kamaştırıcı parlak zırhlar giyer, altından yapılmış değerli takılar taşırlardı. Bu gösterişli görünümleri, düşmanlarını daha savaş başlamadan psikolojik olarak yıldırmaya yeterdi. Bazı ilginç rivayetlere göre yüzlerini gizemli peçeler veya özel kumaşlarla gizlerlerdi. Bu da onlara daha da korkutucu bir hava katardı. Pers ölümsüzleri bazı tarihi kaynaklarda cüzzamlı oldukları geçse de maske taktıklarına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Savaş meydanlarında Zagros dağlarının efsanevi Nisaya atlarına binerlerdi. Bu atlar dayanıklılıkları ve gücüyle ünlüydü ve ölümsüzlerin heybetini daha da artırıyordu. Bu efsanevi ordu özellikle Pers İmparatorluğu'nun Yunanistan seferi sırasında tüm dünyada ün kazandı. Tarihe adını altın harflerle yazdıran Termopilai Savaşı'nda cesur Spartalıları yenmekte kilit rol oynadılar. Nasıl mı? İşte burada işin içine biraz hile karışıyor. Bir Sparta askerinin ihaneti sayesinde gizli bir dağ geçidinden ilerleyerek 3 gün boyunca kahramanca direnen Spartalıların etrafını çevirdiler. Sonunda Sparta kralı Leonidas'ın kafasını kesip öldürerek bu efsanevi savaşı kazandılar. Bu zafer, ölümsüzlerin namını daha da artırdı ve onları antik dünyanın en korkulan savaşçıları haline getirdi. Ölümsüzler savaş sanatında da çok özgün bir yaklaşıma sahipti. Ok, yay, mızrak, balta, hançer ve kılıç dışında başka silah kullanmazlardı. İlginç bir şekilde ağır zırhları da tercih etmezlerdi. Onların savaş felsefesi tamamen saldırıya yönelikti. Hızlı, çevik ve öldürücüydüler. Bu taktikleri onları savaş meydanlarının en korkulan ve saygı duyulan savaşçıları yapıyordu. Onlara ölümsüz denmesinin bir diğer sebebi de Yunan kaynaklarının daha sonra bu özel Pers savaşçılarına verdikleri ismin ölümsüz olarak tercümesiyle gerçekleşmiştir. Ne yazık ki her efsanenin bir sonu vardır. Ölümsüzlerin sonu da milattan önce 331 yılında bir başka efsanevi komutan olan Büyük İskender'in Makedon ordusu karşısında geldi. Büyük Kiros'un kurduğu bu muhteşem ordu yine bir büyük unvanlı komutan tarafından tarihe karıştı. Ancak geride bıraktıkları efsane günümüze kadar ulaştı.